Dünyanın en büyük ordusu nerede sanıyorsunuz? Pentagon'da mı? Tabii ki de hayır. Çin'in uçsuz bucaksız çöllerinde sessizce duran milyarlarca siyah cam panelde. Bütün dünya petrolü konuşuyor. Bir ara ben de konuşuyordum, yalan yok, ama kimse farkına varmadı. Dünyanın en büyük enerji savaşı başladı ve bu enerji savaşı yanında pandemi ve virüs çorap söküğü gibi kalacak. Sen bu videoyu izliyorken yaklaşık olarak Çin 10.000 yeni güneş paneli üretmiş olacak. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele şu: güneş panelleri sadece enerji üretmiyor, enerji kilitliyor. Bugün Çin, güneş enerjisinde dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla kapasiteye sahip. Bu sadece bir çevrecilik başarısı değil, bu tarihin gördüğü en büyük enerji operasyonu. Ve bu operasyon Avrupa'yı ve Amerika'yı dize getirmek üzere. Nasıl mı? Gelin bu yeni imparatorluğun haritasına bakalım. Her şey 2000'lerde başladı. Avrupa güneş enerjisine yatırım yaptı ama üretimi Çin'e bıraktı. Çin ise farklı bir şey yaptı. Devlet destek verdi. Fiyatları düşürdü, rakipleri piyasadan çıkardı ve sonunda sadece üretici değil, sistemin merkezi haline geldi. Enerji sadece elektrik değildir. Enerji üretimdir, ekonomidir, güçtür ve tarihi boyunca enerjiyi kontrol eden ülkeler dünyayı şekillendirdi. Bugün bu güç değişiyor. Ama bu büyümenin bir bedeli var. Çin'de dev güneş tarlaları kuruluyor. Bazı insanlar için bu gelir, iş, fırsat, ama bazıları için kaybolan tarım, değişen yaşam, yok olan doğa demek. Ve en ironik detay, bu panellerin üretimi için hala kömür kullanılıyor. Yani güneş enerjisi bile tamamen temiz değil. Bugün güneş enerjisi artık sadece bir alternatif değil, ana enerji kaynağına dönüşüyor. Dünyada en çok kullananlar: Çin açık ara lider, ABD ikinci, Hindistan hızlı büyüyor, Almanya Avrupa'nın öncüsü, İspanya güneşle büyüyor. Ama burada kritik nokta şu: bu ülkelerin çoğu panelleri kendisi üretmiyor, büyük kısmı Çin'den alıyor. Yani sadece üretim değil, bağımlılık da artıyor. Çin ne kadar önde? Şimdi rakamlarla vurucu kısmı. Çin'in kurulu güneş enerjisi 1000 artı GB, ABD yaklaşık 180-200 GB, Avrupa toplamı Çin'e ancak yaklaşıyor. Yani tek başına Çin dünyanın yaklaşık yarısı. Daha da çarpıcı olan, dünyadaki güneş paneli üretiminin %70-80'i Çin'de. Bazı kritik parçalar, wafer, hücre %90'a kadar Çin. Bu ne demek? Dünya güneş enerjisine geçtikçe Çin'e bağımlı hale geliyor. Büyüme hızı. Asıl şok burada. Çin sadece büyük değil, en hızlı büyüyen ülke. 2010 neredeyse yok. 2020 patlama. 2025 dünya lideri. Ve sadece bir yılda eklediği kapasite bazı ülkelerin toplamından fazla. Bu şu anlama geliyor: sen bu videoyu izlerken Çin enerji haritasını değiştirmeye devam ediyor. Daha ne kadar yapılacak? Çin'in planı burada bitmiyor. Hedefler 2030'a kadar 1200 GB artı sadece güneş ve rüzgar. Dev enerji üsleri kuruluyor çöl büyüklüğünde. Gobi Çölü dev enerji merkezi oluyor ve en kritik proje ultra yüksek voltaj hatları. Enerjiyi binlerce kilometre taşıyorlar. Yani çölde üretilen enerji şehirlere, fabrikalara, ülkelere gidiyor. Asıl amaç ne? Bu sadece çevreci enerji değil, 3 katmanlı bir strateji var. Enerji kontrolü, enerji üretimini kontrol eden ekonomiyi kontrol eder. Endüstri kontrolü, güneş paneli üretimi, trilyonluk dolarlık pazar ve bu pazarın merkezi Çin. Jeopolitik güç, bugün petrol nasıl güçse yarın güneş olacak ve o gün geldiğinde enerji ithal eden ülkeler Çin'e bağımlı olacak. Tabii bu durum halkın bölünmesine sebep oldu ama içeride her şey kusursuz değil. Karşı olanlar tarım alanları azalıyor, köyler değişiyor, doğal denge bozuluyor diyorlar. Destekleyenler ise çiftçiler kira geliri alıyor, elektrik satışıyla kazanç, yeni iş alanları. Bazı bölgelerde insanlar artık şunu söylüyor: toprak değil güneş para kazandırıyor. Karanlık gerçek. Bu sistem tamamen temiz değil. Panel üretiminde kömür kullanılıyor. Aşırı üretim krizi var. Fiyat savaşları yaşanıyor. Yani güneş enerjisi bile küresel rekabetin parçası. Bugün dünya hala petrol konuşuyor ama perde arkasında çok daha büyük bir değişim oluyor. Enerji artık yerin altından değil, gökyüzünden geliyor. Ve bu yeni oyunun kurallarını tek bir ülke yazıyor: Çin.
Çin panel üretimini o kadar devasa bir ölçüye taşıdı ki maliyetleri yerle bir etti. Bugün dünyadaki 10 panelden 8'i Çin menşeli. Ama asıl güç paneli birleştirmek değil, ham maddeye hükmetmek. Çin güneş paneli için gereken tüm kritik madenlerin ve işleme tesislerin %80'inden fazlasını kontrol ediyor. Eğer Pekin isterse yarın tüm dünyanın güneş enerjisi yatırımları durabilir. Çin bu panelleri sadece satmıyor, onları kuşak ve yol projesi kapsamında stratejik ülkelere kuruyor. Bu o ülkeleri enerji altyapısında Çin'e bağımlı hale getiriyor. Enerji demek, egemenlik demektir. Bugün dünyadaki güneş panellerinin yaklaşık %80'i tek bir ülkeden geliyor. Ve bu sadece üretim değil, ham madde, teknoloji, kurulum, zincirin tamamı aynı yerde. Bu tarihte çok nadir görülen bir şey. Enerjiyi kim üretirse dünyayı o yönetir. Bugün bu güç petrol ülkelerinde. Ama 10 yıl sonra harita tamamen değişebilir. Ve bu değişimi yöneten tek bir ülke var. Eğer yarın güneş panelleri durursa sadece elektrik kesilmez, üretim durur, fabrikalar durur, ekonomiler çöker ve bu sistemin büyük kısmı tek bir ülkeye bağlı. 2030 bir ülke enerji ihracatını kısıtladığını açıklıyor. Petrol değil, doğalgaz değil, güneş panelleri ve o gün bazı ülkeler karanlığa giriyor. Güneş enerjisi özgür enerji olarak anlatılıyor. Ama gerçek şu, bu sistem tarihte hiç olmadığı kadar merkezi hale geliyor ve bu merkez tek bir ülkede. Çin şu anda dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi değil sadece, aynı zamanda üretim zincirinin neredeyse tamamını kontrol ediyor. Bu enerji tarihinde yeni bir dönem demek ve bu dönem henüz başlamadı bile. Dünya güneşe geçiyor ama güneş artık herkesin değil. Batı, Çin'in bu dominansına karşı yeni gümrük duvarları ve kendi fabrikalarını üretmeye çalışıyor ama çok geç kalmış olabilirler. Enerjinin yeni efendisi Pekin ve bu durum önümüzdeki 30 yılın savaşlarını ve ittifaklarını belirleyecek. Sizce Batı bu duruma yakalayabilir mi? Yorumlarda tartışalım. Hype yapmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. $10 cash quick. Yeah. All I ever wanted was $10 million cash quick. Throw it on the floor cause I'm a bad bitch cabbage. I like a nigga that be cashing.